Merhabalar sevgili izleyiciler. Hz. Musa konulu videolarımıza devam ediyoruz. Hz. Musa'nın 8 veya 10 yıl çoban olarak çalışmak karşılığı kayınpederi ile yaptığı evlilik anlaşması hiç dikkatinizi çekti mi? Peki 8 veya 10 yılın ne manaya geldiğini hiç düşündünüz mü? İsterseniz gelin bu gizi hep birlikte aralayalım. Kur'an veya Tevrat kaynaklı olarak hemen hemen herkes Hz. Musa'nın başından geçenleri bilir. Firavun, İsrailoğullarının yeni doğan erkek çocuklarının katil emrini vermişti. Sırf hayatını kurtarabilmek için annesi bebek Musa'yı bir sepetin içinde akan suya bırakır. Tabii ki bunu Allah'ın verdiği ilham ile yapmıştır. Musa Aleyhisselam'ı Kur'an'a göre Firavun'un karısı, Tevrat'a göre ise kızı bulur. Kim bulursa bulsun netice değişmez ve Hazreti Musa bizzat Firavun'un sarayında güven içerisinde yetişir. Ancak kavimcilik duygusuyla hareket ettiği için bir gün bir kavgaya karışır ve peygamber yumruğunun mu gücüdür yoksa Hz. Musa'nın kendi gücü müdür bilinmez, attığı yumruk ile birinin ölümüne yol açar. Bu olay üzerine şehrin ileri gelenlerinin onun durumunu görüştüklerini haber alınca Mısır'ı terk eder ve Medyen'e gider. Saraylarda yetişmiştir ama bir olay neticesinde yaşadığı yerleri aniden terk ettiğinden dolayı yabancı bir yerde tek başına ve ne yapacağını bilemez bir durumda bulur kendisini. Çobanlık yaptığına göre üstelik 5 parası da yoktu cebinde dememiz yanlış olmaz sanırım. Kur'an-ı Kerim'de Kasas suresi 6 ve 21. ayetler arası buraya kadar olan kısmı anlatır. Büyük bir sıkıntı içinde olmasına rağmen yine de başkalarının yaşadığı sıkıntıları görmezden gelmez. Algıları haksızlığa uğrayan kişilere karşı hep açıktır. Ne yapacağını bilmez bir durumdayken suyun başında diğer erkeklerin hayvanlarını sulamasını beklemek zorunda kalan 2 genç kızı görür. Onları o zor durumda bırakmaz ve hayvanları onlar adına sular ve geri teslim eder. Sonra dertli bir şekilde bir gölgeye çekilir ve "Rabbim, bana göndereceğin her hayra muhtacım" der. Kasas suresi 24. ayet. Allah'ın hayrının hangi örtü altında geleceği belli olmaz. Yine aynı ayetlerden devamla az önceki kızlardan biri utangaç bir şekilde yanına gelir ve yaptığı işin ücretini ödemek üzere babasının kendisini beklediğini söyler. Bazı kişiler kızların babasının yine bir peygamber olan Şuayb Aleyhisselam olduğunu iddia eder. Ama Kur'an babanın ismini vermemektedir. Verilen bilgilerden yaşlı babanın Allah'a iman edenlerden biri olduğunu net olarak bilmekle birlikte kendisine yapılan iyiliği sömürmeyen ve hatta karşılığını ödemeye çalışacak kadar da onur sahibi bir şahsiyet olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan Hz. Musa'nın verdiği tepki de takdire şayandır. Zira Allah'ım vereceğin hayır çobanlık mıydı dememiş, ben saraylarda büyüdüm diye kibir yapmamış ve Allah katından gelen hayrı büyük bir nimet bilip ilahi iradeye boyun eğmiştir. Bu 2 değerli insanın ne kadar büyük olduklarını görüyoruz değil mi? Hz. Musa genç kızların babası ile bir anlaşma yapar. 8 veya 10 yıl çoban olarak çalışması karşılığında yaşlı adam kızlarından birini Hz. Musa'ya nikahlar ve hangi süreyi isterse onu tamamlayabileceğini söyler. Kasas suresi 28. ayet. Çoğunlukla bu ayeti okur geçeriz. Ama hiç düşünmeyiz altında bir sır var mıdır, yok mudur? Neden 8 veya 10 da 7 veya 9 değil? Üstelik 2 seçenekten birini tercih etme hakkı da sadece Musa peygambere ait. Belki mecbur oldu, en kısa süreyi tamamlayıp gitti. Bakalım hep birlikte gerçekten öyle mi oldu? Hz. Musa'nın diğer işleri gibi 8 veya 10 yıl anlaşması da sırlıdır. Bu sırrı kavrayabilmek için mitolojide ve Kur'an'da 8 ve 10 sayılarının kullanım alanlarına bakmamız gerekiyor. Kur'an'da 8 rakamı düzen kurmakla ilişkilidir. Kur'an bu düzen kurmanın önemli basamağı olarak erkek ve kadının çift olarak bir bütünlük kurmasını kasteder. Ki buna pekala evlilik diyebiliriz. 2 farklı cinsin birlikte kurduğu düzen ve uyum
beraberinde olumlu gelişmeleri ve hatta faydaları da getirir. 8 rakamının geçtiği Kur'an ayetlerinin listesini bu videonun açıklama kısmına atıyor olacağım. Hz. Musa'nın 8 yıl evli kalması, bir düzen oluşturması, bu düzeni oturtması, ona alışması, düzen ve intizam ile bütünleşmesi için geçmesi gereken bir süredir. Yani bu zaman dilimi insan ve kul olarak törpülenme ve olgunlaşma sürecidir. 8 yıldan sonrası artık 9 yıl değildir. Çünkü 9 bir varış noktası değil, geçiş evresidir. 10 sayısına varmak için 9 rakamına uğramak, onu geçmek zorundasınızdır. Başka hiçbir rakam veya sayı yoktur ki arkasından başka bir sayı gelecek diye bariz bir beklenti içine girelim. Ama bilirsiniz ki 9'dan sonrası artık bir rakam değil, sayıdır. 10 sayısına geçiştir. 10 sayısını bu kadar özel kılan elbette ki iki farklı rakamın, 0 ve 1'in, yani hiçlik ve tekliğin birleşiminden oluşan farklı bir hale bürünmedir. Bu tıpkı Yunan mitolojisinde kaostan ilk toprağın oluşması ve kaos ile toprağın birleşmesinden diğer varlıkların vücut bulması gibidir. Artık geçiş tamamlanmış, asıl noktaya varılmıştır 10 sayısı ile. Geçişin tamamlanması, farklı bir hale bürünmek, tabiatta ölüm ile ifade edilir. Kışın doğanın ölmesi, insanların ve hayvanların yaşam sürelerinin sonunda ölmesi hep 10 sayısı ile ifade edilir. Özellikle de Yunan mitolojisinde ve yine özellikle Eleusis gizemlerinde diğer bir ifadeyle Persefon ve Hades aşkında. Hatırlayalım, Hades tarafından kaçırılan kızını arayan tabiat tanrıçası Demeter, arayışının 9. gününde Eleus'e varır. Burada iken ekinlerin olgunlaşmasını durdurur. 10. günde ise artık ürünlerin sararıp solması ve mevsimin kışa dönme süreci başlar. Ancak 10 sayısı ölümü ifade ettiği gibi aynı zamanda daha canlı, daha genç olarak yeniden doğmanın da müjdecisidir. Bu tıpkı kış mevsiminden sadece birkaç ay sonra ilkbaharın tüm güzelliği, canlılığı ve zenginliğiyle gelmesi gibidir. Bu bağlam, olgun bir erkek olan ölüm tanrısı Hades ile henüz ömrünün ilk baharını yaşayan ve bereket tanrıçasının kızı olan Persephone'nin evlenmesinin neden çok normal olduğunu da açıklar bize. Çünkü kış ve ilkbahar birbirini takip eder ve hep yan yanadırlar. Diğer bir ifadeyle ölüm ve yaşam birbirini takip eder. Asla ayrılmazlar. Biri varsa diğeri de vardır. Yaşam varsa ölüm vardır. Ölüm varsa yeniden dirilmek de vardır. Bunu açıklayan en güzel vahiy Bakara suresi 28. ayettir. Allah'ı nasıl inkar edebiliyorsunuz ki ölü idinizde sizi o diriltti. Sonra sizi öldürecek, sonra tekrar diriltecek. Sonra da ona döndürüleceksiniz. Kısacası ahiretin varlığının en büyük delili ve yaşayan ayeti bizzat tabiatın kendisi, kış ve ilkbahar arasında geçen bu mevsimsel döngüdür. Kur'an-ı Kerim'de 10 sayısının geçtiği ayetlerin listesini yine açıklama kısmına atıyor olacağım. Bu ayetleri okuduğumuz zaman 10 sayısının hep bir ölüm veya yanlış bir tavır neticesinde bedel ödemekle ilişkili olduğunu görebiliriz. Bedensel ölümden sonra ahirette yeniden diriltildiğimizde amellerimize göre ceza veya mükafat görüyor olacağımız gerçeği 10 sayısının geçtiği yerlerde ölüm ve bir davranış neticesinde bedel ödeme durumunu daha da anlamlı kılmaktadır. Ahiretteki ödül ve mükafat ilişkisini çok daha uzun açıkladığım Değişim, İlk Günah ve Yaşam Ağacı videomu izlemenizi tavsiye ediyorum. Daha detaylı bilgi sahibi olabilmek için. İşte yaşlı adam da Hazreti Musa'ya 8 veya 10 yıldan birini seç derken aslında bir düzen kur ve o düzeni devam ettir veya düzeni kurduktan sonra ilerle, öl
ve yeniden daha canlı olarak diril demiştir. Ama asla geçiş aşaması olan 9'da kal dememiştir. Ki zaten Hz. Musa da bu şekilde bir pazarlığa girişmemiştir. Bu halin Eleusis gizemlerindeki tam karşılığı sadece ve sadece inisiyasyonda ilerleyebilmiş seçkin bazı kişilere açık olan Hades inisiyesi, dindeki karşılığı ise ölmeden ölebilmektir. Çünkü ölüm bir teslimiyettir. Yüce olan tek ilah dünyevi sınavı sona erdirmiş ve kişiyi teslim almıştır. Bu haldeyken artık ameller kabul edilmez. Sınav kağıdını teslim ettiği sırada aklına tüm bilgiler gelen öğrenci gibi kağıdın arkasından baka kalırız. Son anda tövbe eden Firavun'un durumu da işte aynen böyledir. Bedenen ölmüş kişinin artık bir alternatifi ve teslim alınmaktan başka bir seçeneği yoktur. Ancak ölmeden ölebilen veya diğer bir deyişle Hades inisiyesine ulaşmış olan kişi, bakın burası çok önemli, bedenen ölmeden önce kendi rızası ve gönül hoşnutluğu ile tek olan yüce ilaha teslim olmuştur. Kur'an, Hazreti Musa'nın hangi seneyi tamamladığını açık açık yazmaz. Lakin tek olan ilahın tek bir emri ile rahmet tecellisine sonunun ne olacağını bilmeden rıza gösterdi, boyun eğdi. Elinden derhal attığı asadan dolayı sahip olduğu bütün dünyevi güçlerden ve ekonomik varlığından vazgeçtiğini bildiğimize göre ölmeden ölmeyi başaran kişilerdendir kendisi. Şahsi kanaatime göre kesinlikle 10 yılı tamamladı. Allah bunun neticesinde kendisine asla tarif edilemez ve ulaşılamaz bir güç ile ödüllendirmiş ve ahiretteki yaşamın sınavını başarmış kullara getireceği ödülün içeriğine değil belki ama büyüklüğüne ve güzelliğine dair çok büyük bir delil de sunmuştur bizlere. Selam olsun 8 veya 10 yılın ticaretini yapabilen o kutlu şahıslara. Gelecek videomuzda artık Eleusis gizemleri konusuna ve hatta playlistine giriş yapacağız. İlk konumuzda Hades'in Persephone'yi kaçırması olacak. Evet, onun da bir sırrı var ama birlikte çözeceğiz. Diğer videoyu beklerken sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklamayı da unutmayalım. Sağlık ve bilgiyle kalın. Teşekkürler.